Merkür Akrep Burcu'nda dedektif bölgesine geçiyoruz. Özellikle de su grubu arkadaşlar, yengeç, balık, akrepler için bu aslında çok iyi bir dönem. Yengeç, balık, akrep en çok. İkinci sırada da başak ve oğlaklar. Rüyalar bu dönem daha iyidir, güzel çalışır. Koç dolunayı böyle nitrogliserin gibi bir şey, patlamaya hazır bomba gibi bir şey. Ve ilişkilerde bu ayın bence aşk, flört gibi konularında en şanslı burcu. Normalden de fazla agresif bir dolunay bizi bekliyor esasen. Bu açılar tam böyle dil yaralarını, gönül yaralarını temsil ediyor. 14 Ekim'de geçiyor Venüs. 7 Kasım'a kadar burada estetik, bakım, imaj değişimi, yeni bir dolap oluşturma için en güzel etkidir. Venüs terazide özellikle hava elementinden enerji aldığımız için ikizler, terazi, kovalar için yine çok güzel bir enerji. Yelkenlerinizi suya indirirken dikkat edin. Venüs-Satürn uzaklaşma, Venüs-Neptün aldatılmayı gösterir. Her Venüs teraziye hoppa aşk var diye atlayamayız. Geçmiş olsun. 2 tutulmalı Eylül ayını geride bıraktık. Artık rahat bir nefes alabilir miyiz? Sevgili Merve Çubuktepe'ye soralım. Merveciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun hepimize. Hepimize. Ekim ayı için neler söylersin? Vallahi gerçekten Eylül ayı çok karışık tutulmalarla dolu ve olaylarla dolu bir aydı. Hani Ekim ayı en azından ikinci yarısından sonra özellikle biraz daha nefes alabileceğimiz bir ay. En azından Eylül kadar kaos vaat etmiyor. Neptün'ün tekrar ve son kez Balık burcuna dönüşü var. Geçen ay konuşmuştuk. Satürn'ün bir son dönüşü vardı ve işte adalet, karma temalarından bahsetmiştik. Yanına bir de Neptün arkadaş olarak geliyor. Geçen ay bahsettiğimiz karmik hesaplaşmalar, alışverişler devam ediyor mu? Ediyor. Etmez mi? Yalnız ne çalıştı? Değil mi? Atıp tutan, çok iddialı konuşan, ben asla yenilmem diyen kişilerin nasıl yenilebileceklerini ya da onun yerine ben asla düşmem diyen kişilerin o yere düşmesi ya da ülkeler bazında işte bana hiçbir şey olmaz diyen ülkelerin nasıl karşılarına bir sürü insanın, bir sürü ülkenin gelebildiğini gördük. Evet. Yani çok anlamlıydı. Yıl sonuna kadar hele bir de Neptün şimdi partiye katılıyor. Yani gerçekten öyle. O yüzden böyle mor renkli, böyle değişik simli, o çünkü anlaşılması çok zor bir gezegen. Hem bazen çok cezbedici güzel şeyler verecek. Bazen de o hayal puf içinde hani sen ona ulaşmaya çalışırken ayağın takılıp düşeceksin. Bu ay beklediğin etkilerle başlayalım. Başlayalım. Okey. Şimdi ayın ilk günlerine baktığımızda 1-6 Ekim'e kadar diyeyim öncelikle artık Merkür Akrep Burcu'na geçmeden önceki son deminde olacak. Burada tek ricam, önemli ricam şu. İşte özellikle de 4 ve 5 Ekim günleri Merkür terazinin bu son dereceleri dediğimiz, yani son dereceler biliyorsun biraz zorlu bölgeleri. Tutulma bitti, bir şeyler oldu. Tamam, tavrımızı koyduk, keskin konuştuk. Hop yumuşadık. Ama öyle. Ama işte böyleymiş. Aslında o da şöyle bir şey yaşıyormuş. Pıt. Bahane bulmamaya çalışalım. Eğer bir konuda gerçekten haksızlığa uğradıysanız, gerçekten kalbiniz kırıldıysa ve bunun telafisi yoksa ama dememeliyiz. Bu bir. İki. Özellikle de tamam Koç burcundaki dolunayda bir tansiyon yaratacak. Onu geleceğim az sonra ama 1-6 Ekim günleri arasında da dolunay ya da Koç dolunayı demek illa kriz ya da çok şiddet anlamına gelmiyor. Hakkınız yeniyorsa da terazi adalet demektir. Hani ay susayım, ay bir şey demeyeyim ya da ay bunu işte dersem kaçar gider ya da kötü insan olurum. Oluyorsanız da olun. Bazen çünkü insanın tırnak içinde söylüyorum, kötü insan rolü oynaması da gerekiyor. Sürekli herkese iyi olmak malum en sonunda kullanılmak ya da enerjimizin sömürülmesiyle sonuçlanıyor. O yüzden bu bence çok önemli olacak. İlişkiler konusunda hala şu enerji sürüyor. Hesaplaşmalar. Olumlu anlamda da hani bazı mesela asla biz barışamayız, bu sorun çözülemez dediğimiz şeylerin Juno Neptün üçgeniyle biraz çözülme fırsatı olabilir ama senin de en başta söylediğin gibi kapanmamış davalar, o hesaplaşmalar 6 Ekim'e kadar, özellikle de 4 Ekim günü Venüs karmik güney ay düğümüyle kavuştuğu için çok olaylı, ilginç, skandal şeyler görebiliriz. Öyle mi? Tabii. Yani büyük hesaplaşmalar ya da işte hiç bilmediğimiz çılgın bir şeyin açığa çıkması, bu bireysel hayatınızda da olabilir. Özellikle Venüs aşk da demek olduğu için mesela aşk skandalı gibi ya da olaylı bir ayrılık gibi şeyler de duyabiliriz.
Ve 6 Ekim 29 Ekim arasında Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Dedektif bölgesine geçiyoruz. Özellikle de su grubu arkadaşlar, yengeç, balık, akrepler için bu aslında çok iyi bir dönem. Her şeyden şüphe mi duyacaklar? Gölgesi paranoyadır, evet. Hani, olumlu anlamda ise yengeç, balık, akrep en çok. İkinci sırada da başak ve oğlaklar. Hyperfocus, süper odaklanma fırsatı bulabilecekler. Yani tutulmalar çünkü hepimizin enerjisini düşürdü, evet, odağını bozdu. 6-29 Ekim arasında ona odaklanıp, kitlenip çok da güzel bir şeyler oluşturma şansınız var. Çok güzel. Yani bu bence iyi bir şey. Bir de mesela taktığınız bir şeyi, bir sırrı merak ediyorsunuz. Yani ben bunu çözerim kardeşim. Yetenekleriniz de artar. Bir de siz istemeseniz de hop önünüze Bilgi düşebilir. gelir. Tabii. Yardım ihtiyacınız varsa ya da yani buna ruhen ihtiyaç duyuyorsanız terapi almak, ruhsal çalışmalar, efendime söyleyeyim psikolojik destekler, bir travmanızı çözüp artık bunu geride bırakmak gibi konular için çok iyi bir etki ve şu var, sembol ve rüyalar bu dönem daha iyidir, güzel çalışır. Tabii her rüya bir şey anlam ifade etmez ama burada şeyi çok seviyorum ben. Merkür Akrep, Jung'un gölge kavramını çok güzel anlatıyor. Hepimizin bir gölgesi var. Ve o gölgeden kaçmayı da çok seviyoruz. Yüzleşmeyebiliyoruz. Ama bu dönem bunu yaparsanız bence yüzleşmek için elinizde büyük bir fırsat olur. Özellikle 7 Ekim, 15 Ekim arası Merkür'ü kullanmayınız. Kastım nedir? Önemli işler, imzalar, hele büyük önemli konuşmalar, hele böyle yüzleşme içeriyorsa ya da bir şey işte kişinin suratına vurmak istiyorsanız bu aralığı bir pas geçin. Çünkü hem Dolunay hem Merkür açıları elimizde kalabileceğini bu durumun gösteriyor ya da karşı tarafta elimizde kalabilir. O yüzden dikkat. Durup dururken kriminal olmaya gerek yok. Hiç gerek yok. Çünkü bir gün sonra, sadece bir gün sonra Koç burcunda dolunay var ki ayın en önemli 2 olayından biri ve zaten Koç dolunaylara dikkat, ateşle yaklaşmayınız tadında olaylardır. Bir de bu neyle açılacak, işte Merkür Plüton karesi, hani bir konuşurum seni yok ederim. Ya da bir laf duyarsınız siz hani taranmış gibi hissedersiniz. Koç dolunayı 1-7 ilişkiler aksında olacak. Demek ki ikili insan ilişkilerinde hani yalnız olmak, biriyle olmak, hani bazen şey de çok yanlış çünkü anlatılıyor. Tabii ki kendine yetmek, güçlü olmak çok önemli bir şey ama bazen de hani artık kolaya kaçıldı ya ve çok tutuyor. Hiç kimseye ihtiyacın yok. Herkesi sil, herkesi sil. Hayır, bu da normal değil. Evet, insan sosyal bir varlık. Kesinlikle. Yani tabii ki kötülük yapan durmasın ama iyi insanlara da sırf travmatize olduk diye hani bir tane yanlış davranışı yüzünden tüm gemileri yıkıp yapayalnız kalmak da doğru değil. Doğru. O yüzden bu dolunayla ilgili vereceğim birinci mesaj bu. Çünkü dolunay sırasında Merkür Plüton karesi ve Merkür Kiron karşıtı olduğu için bu açılar tam böyle dil yaralarını, gönül yaralarını temsil ediyor. Ve tam hak edene belki hak edeni dersiniz ama hak etmeyen birine de o anki iç siniriyle ya da başka bir sinirle çok da gereksiz yaralar açabilirsiniz. Dil yarası açmayın. Açmayın. Yani çünkü Merkür direkt o dil, yani konuşmayı temsil ediyor. Kiron da yara demek, yani tam bir yara etkisi verebilir. Ve dolunay sırasında Venüs Güney Ay düğümü kavuşumu var. Dedim ya, Venüs Güney Ay düğümü kavuşumu ilişkileri bitirebilen, sonlandırabilen de bir enerji. Bir de tutulma geçti. Bahanemiz kalmadı artık. Tekrar gelir, tekrar gider. Hadi Kasım'da retro var, bir umut falan filan. Güney düğüm çok sert bir enerji. Bu yüzden de fevriyelik yaparak, gereksiz kıskançlık ya da gereksiz üstüne kişinin giderek, Koç özgürlük demek, özgürlüğünü kısıtlamak çok kötü ters teper. Ya da işte birine res çekip ama aslında bırakmak hiç istemiyorsunuz o kişiyi, adam olsun diye yapıyorsunuz. Gidiyorum ben der. Kişi de tamam okey git kardeşim der. Sonra kalırsınız. Yani o yüzden restine rest gelir diyeceğim. Ya da iş yeri de olabilir. Ben gidiyorum iyi git derler. Biter gider. Koç dolunayı böyle nitrogliserin gibi bir şey. Patlamaya hazır bomba gibi bir şey. Ve ilişkilerde eğer gerçekten biriyle yüzleşecekseniz, işte 2 aydır o konuşmayı, o resti, o kapakları hazırlıyorsanız kullanmanız için çok iyi bir an. Ama birilerini korkutmak için ya da bir gözdağı vermek için rest çekmeyi ya da agresyon atar gider yapmayı düşünüyorsanız Güney düğüm bir şeyleri bitiren enerjidir. Ve dikkat. bu yüzden de o şey hani artık tutulmalar da geçti, bahane kalmadı, biter gider elinizde kalır. Atar gider yaparken biter gider olur. Biter gider olur. Toro isimli bir asteroid var. Toro astrolojide özellikle şiddet, maçoluk, yıkıcı davranışlar, agresyonla ilişkilidir.
Ve bu yüzden de bu Tora etkisi de olduğu için normalden de fazla agresif bir dolunay bizi bekliyor esasen. Karşınıza belalı, sorunlu, psikopat bir tip çıkarsa lütfen onunla uğraşmayın. Bir şey anlatmaya çalışmayın. Ya da işte ben ona cevap veririm demeyin. Bırakın gidin. Yani hiç uğraşmayın. Şiddet eylemleri dünya genelinde de savaş eylemlerinin, tansiyonların artacağı bir dönem. Siyasiden ziyade askeri tansiyonun çok artacağı bir ilk 10 gün bekliyorum. Kitlelerin de zorbalıklara karşı sert tepkileri dünya genelinde zaten oluyor ve olmaya devam ediyor. Her yerde bunun daha da hele Koç döneminde tansiyonun artmasını görebiliriz. Ancak bu hareketler arttığı için ve dolunayda da provokatif açıları olduğu için mesela o hareketi bozmak için provokatif şeyler de yapabilirler. Ya da mağdura yatabilirler karşı taraf, protesto edilen taraf. Yani bu tarz güç mücadeleleri konusu olacak diye düşünüyorum. Bu dolunayda öncü grup dediğimiz Koç, Yengeç, Oğlak, Terazi daha sinirlerine dikkat etmesi gereken, daha nitrogliserin modunda olan burçlar olacak. O yüzden hani öfkenizi iyi kontrol edin diyeceğim. Fevri hiçbir şey yapmayın. Yani plansız, programsız hiçbir şey yapmayın. Motivasyon ve heyecan duygusunda özellikle Aslan, Yay, İkizler, Kova etkili insanlar alacak. Yani onlara daha bir müttefik çalışacak. Hepsini birazdan tek tek anlatacak Aynen. sevgili Merve Çubuktepe. Ve bu hengameden hemen sonra yani Koç dolunayı yine bir tozu dumana katacak ve bir anda ponçik ponçik Venüs gelecek. Çok güzel. En Yani sevdiklerimden iyi ki de biri. geliyor. Gerçekten. Yani hem de bu sefer terazi de en güzel konumlarından birinde geliyor ve gerçekten ihtiyaç var. Çünkü şey gibi oldu artık gökyüzü. Evet. 90 derece, 100 derece hani derece patlayacak artık. Evet. Gerçekten biraz serinlik, zarafet, Harika. güzellik. Bir de Ay, terazi sevdiğim burcu şeyler. barış demek. Yani o önemli. Böyle çok tansiyonlu ortamlarda, hele militer tansiyonlu ortamlarda Venüs terazi biraz daha uzlaşmayı temsil güzel. ediyor. Ya da normal insan ilişkisinde kavga dövüş atar gider artarken Venüs terazi yumuşatır. Çok yani güzel. kalpleri biraz. Terazi de en güzel konumlarından birinde geliyor ve gerçekten ihtiyaç var. Çünkü şey gibi oldu artık gökyüzü. 90 derece, 100 derece hani derece patlayacak artık. Evet. Gerçekten biraz serinlik, zarafet, Harika. güzellik. Bir de Ay, terazi sevdiğim burcu şeyler. barış demek. Yani o önemli. Böyle çok tansiyonlu ortamlarda, hele militer tansiyonlu ortamlarda Venüs terazi biraz daha uzlaşmayı temsil güzel. ediyor. Ya da normal insan ilişkisinde kavga dövüş atar gider artarken Venüs terazi yumuşatır. 14 Ekim'de geçiyor Venüs. 7 Kasım'a kadar burada estetik, bakım, imaj değişimi, yeni bir dolap oluşturma için en güzel etkidir. 9-15 Ekim arası özellikle. Oraya bir şey denk getirmeyin. 18-24 Ekim arası çok güzel. Harika. Gayet kullanabilirsiniz. Hem de Venüs terazide yapılan şeyler genelde böyle içinize siner. Çok Saçınızı başınızı da değiştireceksiniz. Güzel bir dönem. Huzur artışı ve ihtiyacı ve uzlaşmaya müsaitlik. Çünkü ilk Çok güzel. 10 gün çok kavgalıydı. Burada biraz daha yumuşama Yelkenler yavaştan suya iniyor. iniyor ve iyi şeyler görmek, iyi davranışlar görmek bu tarz durumları da dengeye getirecektir. Kılıcını kınına koy ama masada dursun, görünsün ama şu an artık kılıcı çekmişsen de geri koyma vakti geldi. Hani oturup konuşalım, oturup Diplomasi anlaşalım. yine. Diplomasi. Venüs terazide özellikle hava elementinden enerji aldığımız için ikizler terazi kovalar için yine çok güzel bir enerji. Hem sağlık açısından Çok güzel. hem kişisel bakımlar açısından hem de hatta finans açısından bile olumlu tesirler. Aslan ve yaylarda bunlardan yararlanacak. Uyarım, 11 Ekim'de Venüs Satürn karşıtı, 14 Ekim'de Venüs Neptün karşıtı var. Hani dedim ya barış güzeldir ama yelkenlerinizi suya indirirken dikkat edin. Venüs Satürn uzaklaşma, Venüs Neptün aldatılmayı gösterir. 19'una kadar ki dönemde lütfen yine de dikkatli olun. Gözünüz boyanıyor mu diye bir bakın. Size söylenen her şey doğru muymuş, arkasında bir şey var mıymış görün. Her Venüs teraziye hoppa aşk var diye atlayamayız. Aldatılma potansiyelinin yüksek olduğu bir dönem. Evet. Yani tek gönül ilişkileri de değil, sizi Evet. çarpıtabilirler. Evet. Ama ya da barışmak için öyle bir şeyler diyordur ki Gözünü boyuyordur. gözünü boyuyordur. 18-19 Ekim'de gökyüzü toparlamaya başlıyor. Oralarda artık tekrar daha dengeli, en azından daha dürüst bir atmosfere doğru gireceğiz. Sağlam, düzgün ilişkilerde Venüs Juno etkisi sebebiyle
Tam tersi ilişkilerde güçlenme ya da evlilik kararı alma, işte ilişkinin boyut atlaması gibi güzel şeyler görebiliriz. Ya da halihazırda beraber olan, evli olan çiftlerin sorunları çözmesi için iyi şeyler görebiliriz. güzel. Ama arıza bir konunuz varsa ilk 2 hafta ele almayın. 21 Ekim'de Terazi burcunda yeni ay oluyor. Aslında bunu şu açıdan sevdim. Yine böyle her çoğu terazi yeni ayı gibi çok sempatik ve yumuşak değil. Yine bir sertliği, bir tonu var ama ilişkilerde huzur, anlayış, denge getiriyor. Çok güzel ama şöyle bir şey var. Jüpiter Plüton karesi aldığı için hala hani müzakere sürüyor ya. Mesela şunu unutmayayım, Lozan konferansında oldu bu. Bazen masadan kalkmak gerekiyor. Evet. Yani sürekli o masada oturmak zorunda olmadığınızı hatırlayın. Bu bana uymadı kardeşim. Hayır. Bununla anlaşmak zorunda değilim. Sen kendin uyumlanmalısın. Gibi cümleler önemli. Ve Venüs gezegeni yeni ay sırasında Diyadem isimli bir yıldızla kavuşumda. Diyadem taç demek. Taç yıldızı. Hani çok hoş bir anlamı var gibi görünüyor ama dramatik de bir anlamı var. Bir şeyler için sessizce feragat etmek, tacını çıkarmak anlamına geliyor. Ve bu yüzden de kendimize şunu sormalıyız. Tacımızın neyse bu, hani vazgeçtiğimiz şey neyse bu, bunu gönüllü mü yapıyorum, kaybetme korkusundan mı yapıyorum ve en önemlisi buna değiyor mu? Yani bir şeyden feragat ederken, çünkü yeni ay ve terazi iki kişinin görüşmesi uzlaşma bir şeylerden feragattır günün sonunda, orta noktadır. Eğilmeyin kızlar, tacınız düşmesin. Kesinlikle ondan bahsediyorum. Aynen öyle. Merkür Mars çok güçlü açılar yapıyor bu terazi yeni ayına. Özellikle aklımızı kullanarak, iyi insan ilişkileri kullanarak ve en önemlisi de kendimizi iyi bir şekilde göstererek başarı elde etme şansımız var. Özellikle yeni aydan sonra 24-27 Ekim arası yatırım, işte kişisel bir atılım, resmi işlemler, Çok imzalar, güzel. harekete geçiş gibi konular için müthiş. Yeni iş kurmayı düşünenler için, özellikle girişimler için de yine çok iyi. Ortaklı işlerde de keza çok iyi bir tesir veriyor. Harika. Ve yeni ayın ayrıca şöyle de bir etkisi var. Terazi barışla özdeşleştiği için burada özellikle ayın son bölgesi 3. ve 4. haftasında bu İsrail konusu geçici bir barış gibi görüntüye ya da uzlaşma görüntüsüne gelebilir. İşte iki tarafta birbiriyle anlaşıyor, işte ateş kesimsi bir şey olacak, kalıcılığı tartışılır ama burada bir yumuşama enerjisi ortaya çıkabilir. Koç dolunayıyla terazi yeni ay kardeş gibi şeyler. O yüzden aynı akste olunca burç yorumunu ikisi üstünden yapmak çok daha kolay olacak. Bunu biraz şey gibi düşünün. Bu ay alacağınız etkiler. Lütfen mümkünse yükselen burcunuzdan dinleyin. Öyle mi? Evet. Önceliğimiz yükselenimiz olsun. Kesinlikle. Yükseleninizi bilmiyorsanız güneşinizi dinleyebilirsiniz. Hani en azından bir fikir vermesi Nesi açısından. açısından. Çünkü güneş de etki Ama oluyor. artık CİMER'e yazıp Evet. doğum saatini buluyor insanlar Evet. ve yükselen burcunu hesaplayabiliyorlar. Aynen öyle. 2024 yılında CİMER'e en çok sorulan soru doğum saatiymiş. Doğru. Çünkü herkes yükselenini öğrenmek istiyor. Çok haklı olarak. Koç burcu zaten en starlarından biri olacak. Yani olumlu anlamı da var. Olumlu anlamını kafaya koyduğunuz her şeyi başarabilirsiniz. Çok güzel. Yani bu ay zaten onlar yeni şeyler yapmayı seviyorlar. Harekete geçmeyi seviyorlar. Hepsini yapabilirsiniz. İlk adımları atabilirsiniz. Sadece şu var. Koç zaten doğuştan çok hareketli ve fevri olmaya açık bir burç. Freninize biraz basmanız gerekiyor. Hani bunu yaptım, o da olsun, o da olsun, o da olsun. Hayır, yani biraz daha sırayla. Biraz Taktik daha... maktik yok, bam bam bam. Bu sefer taktik. Lütfen. Çok güzel. Bu sefer taktik. Çünkü eğer çok hızlı giderseniz belki de başarınızı Evet. ya da sürecinizi gölgeleyebilirsiniz. Bu konu ilişkiler için de geçerli. Çünkü kalbi boş olanlar için özellikle ilişki fırsatı var ama sürekli çok hızlı gidip darlarsanız karşı tarafı hadi daha süratli derseniz sorun yaşarsınız. Güzel. Ama dengeyi kurarsanız ikili ilişkilerde de pozitif manavi anlamlar bulma şansınız var. Ve yükselen boğalara baktığımızda bu ayın en nasıl diyelim soyut enerjiler altında olan burcu. Bu ay haber alma konusunda en çok yükselen boğalar rekor kırabilir. Yani iyisiyle kötüsüyle bir sürü haber size gelebilir. Burada ne yapacağınıza iyi karar vermeniz lazım. Zaten daha dengeli, yavaş ilerlemeye müsait bir burç. O şeyi aldığınızda doğru anda, doğru zamanda kullanmanız da önemli. Hani kullanmayayım, bir köşede yatsın, uyusun demek doğru değil. Ayrıca da psikolojik konular, işte ruhsal çalışmalar ve terapilerden en çok fayda görecek burç. Sezgileri bu ay en süper çalışacak burç. Rüyanız, sezginiz, içgörünüz neyse kullanın.
Konuşuyorsa sizle bir bildiği var. Çünkü boğa da çok materyal olduğu için bazen ruhunu duyamayabiliyor. Dinle sen onu. Vardır onun bir bildiği. Çok yani. güzel. Ve spor, diyet, egzersiz gibi konularda ki ben de yükselen boğayım. Mücadelemiz sürüyor arkadaşlar. Hep beraber devam ediyoruz. Sağlıklı beslenmeye ve kereviz kemirmeye. Kereviz kemirmeye devam ediyoruz. Haydi boğalar. İştahlıyız ama başaracağız. Harika. Ve ikizlere baktığımızda ikizler bu ay bence yeni ay dolunaydan en az sıkıntılı açı alan burçlardan biri. Bu yüzden sizin için şanslı bir ay. Bence en şanslı burçlardan biri. Ve özellikle de yeni bir proje, yeni bir ortam, iş arkadaşlarından destek, sosyalleşme ve eğlence. Çocuk sahibi olmak istiyorlarsa çocuk. Hele çocukları varsa halihazırda onların geleceği ve hayatı için güzel bir şeyler yapmak. Çok sıkılıyorlarsa yeni bir hobi edinmek gibi konularda oldukça pozitif olacaklar. Depresif hissediyorlarsa da enerjilerinin yükseleceği bir dönemdeler. Çok güzel. Yani ikizler bence bu ayın en temiz, rahat geçirebilecek etkilerinden birini içeriyor. Ve yengeçlere geldiğimizde yengeçler bu ay kariyer temaları var. İş değiştirme olabilir. Artık bu işten dayanamıyorum, nefret ediyorum, ne yapacağım ben demek olabilir. Fırsat önünüze çıkıyorsa, farklı bir olasılık varsa hiç ama buradaki geçmiş başarılarım bilmem ne demeyin. Basın gidin derim. Çünkü artık ileri gitme koç. Yap bir şey, yeni bir şey diyor. Ama şu önemli, iş ortamında üstlerle, eşitlerle fark etmez. Çok duygusal diyaloglara girmeyin. Ya da duygularınızı bastırıp agresyona girmeyin. Yani o denge önemli. Profesyonel. Özel hayat uzaklığı önemli. İş hayatı bu. İş hayatı. Ailenizi zaten ihmal etme doğanız yok. Ama bu ay daha çok kariyer hayatına odaklanın. Yani evdeki sorunlar, meseleler olabilir. Ama onları biraz daha geri plana alırsanız iyi olur diye düşünüyorum. Ve aslanlar yine bu ayın bence şanslı grubundan. Seyahat, gezmek, tozmak. Harika. Vize başvuruları, yeni eğitimler, eğitim hayatı sürenler için iyi bir açılış, başlangıç etkisi. Ve en önemlisi öğrenme. Bu dönem bir şey öğrenmeyi düşünüyorsanız, kendinizi geliştirmeyi düşünüyorsanız mükemmel bir zaman. Ve ticari, hukuki konularda, hele hukuki konularda bir mücadeleniz varsa iyi haber gelme ihtimali var. Ya da yeni bir şey açmayı düşünüyorsanız dava gibi oradan da pozitif fayda alabilirsiniz. Çok güzel. Aslanlar yırttı yani bu ay. Ve Başak'a baktığımızda Başak bu ay finans en büyük teması. Yatırım konusunda panikle hareket etmezse kazanabilecek bir burç. Güzel. Yani bir anda altın uçtu bilmem ne oldu, o oldu bu oldu oluyor zaten. Ama orada ani panik kararları vermemesi gereken bir burç. Yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve yatırımlarınızı mümkünse bireysel yapmaya çalışın. Çokluk şu an çok size destek olan bir enerji değil. Terazi de en önemlisi. Niye? Çünkü Venüs onlara geldi. Terazi yeni ay onlara geldi. Yani ben olumlu görüyorum buradaki etki. Özellikle ilk 8 günü yırtarsanız yani o koç dolunayı, ilişkiler, insan dengesi, aşırı sinirle aşırı uyumluluğu geçerseniz rahatlıyorsunuz. Çok güzel. Ve en önemlisi kendinizle uğraşın bu ay. Bakımınızı yapın. Canınız istiyorsa saçınızın rengini değiştirin. Çok kendinize özel güzel zamanlar üretin. Beğendiğiniz bir mesela şeyi üstünüze alın, giyin. Hani biraz da kendinizi düşünün. Kendinizi de şımartın. Şımartın. Yani ya da bedeninize o gereken sevgiyi Çok güzel. gösterin. Tam bir böyle bakım, spa terapi, aromaterapi yani etkisi. Tam bir canım kendim. Tabii tam. Yani teraziler için çok Zamanlaması. canım kendim dönemi ve bu canım kendimin yanı sıra size de dışarıdan alacağınız o Venüsler ve yeni ay sebebiyle parlayacaksınız zaten. Çok güzel. Dikkatle çekeceksiniz. Ve bu vesileyle işte kalbimiz boşsa talipler gelebilir. Tabii. İlişkimiz varsa daha da ay sana bir halleri oldu. Sen bir güzelleştin. Sen bir güzelleştin tarzı durumlar olabilir. Aragaz dediğimiz. Aragaz aynen. Ve bozulan şeyleri, ortaklıkları, ilişkiler, dostluklar toparlama fırsatı olan bir burç. Yükselen akrepler bu ay en çok konunuz sağlık olacak. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Özellikle koç sebebiyle tansiyon, kanla ilgili konular ve çarpıntı, kalple ilgili konular ve terazi sebebiyle bir de bel, böbrekler. Tabii ki bunların hepsinden hasta olacaksınız anlamına gelmiyor ama bunlardan birinde Tedbirli bir zafiyetiniz varsa ekstra tedbirli olun. Bir de koç etkisi özellikle hani ben şimdi bu masayı kaldırırım Seyit Onbaşı gibi yan etkiler yaratabiliyor.
Ya belki kaldırırsın ama ne pahasına. yok, evet. Yani sonra belim falan Evet, hani evet. onlara dikkat, hareket kısıtlı biraz önereceğim. Ama şey konusunda iyiler. Spor, diyet, egzersiz vesaire gibi faaliyetleri onlar da yapabilirler. Avantajlılar ama asıl bu ay zaten akrep psikolojik bir burç. Çok ruhsal enerjisi yüksek. Yeni ayla artık tavan yapıyor. Yani bunu nasıl kullanırsınız arkadaşlar bilmiyorum ama hakikaten her sezdiğiniz içinize akabilir. Yani bunu sevdim. İyi bir insan. Yok ben bu hiç gözüm tutmadı. Sonra bir ay sonra öğreniyorsunuz ki korkunç bir insan. Ya da içinize bir şey malum oluyor. Yani Sezgiler tavan. tabii yükselen akrep arkadaşınız varsa kesin bulun. Hah, varmış. O zaman ne yapın diyecektim. Tarot baktırın, kahve falı baktırın. Çünkü doğruyu söyleyecek. Çok Hani güzel. akış doğru olacak. Harika. Süper bir etki yani. Ya da ona danışın, sezgilerine güvenin mesela. Aynen. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Senin hani aklına yattı mı bu konu gibi. Herkese seve seve danışmanlık veririm. Yandın şu anda. İfşa ettiğin için bunu çok fazla soran olacaktır. Yaylar yine bu ayın kazananlarından, avantajlılarından ve yaylar bu ay tüm dünya işte gelgitli, karışık durumdayken eğlenceli moddalar. Harika. Eğlenin bence çok güzel bir şey ve özellikle de aşk meşk enerjisi çok yüksek olacak. Bu ayın bence aşk, flört gibi konularında en şanslı burcu. Yani o yüzden hele terazide tanışmak da iyidir. Yani sizi gerçekten mutlu edecek, böyle kalbinizi dolduracak. Hani hem eğlenceli, bayık sevmiyorlar ya. Hem eğlenceli ama düzgün bir insan enerjisi yaylarda var. Harika. Ve bu dönem bir hobiye, bir eğitime, hani kendinizi geliştirecek bir şeye başlamak için çok iyi bir zaman. Çünkü bu kadar güzel enerji altında istiyorsanız ileride bu mesleğiniz bile olur. Çok güzel. Yürüyün yani. Çok güzel. Kesinlikle. Bir tek şuna dikkat, aşırı vur patlasın, çal oynasın bir enerji altındasınız. İşi, gücü, sorumlulukları unutmayın. Unutmayın, evet. Evet, biraz öyle çünkü bu ay. Evet, evet. Yani hangover olup pazartesi toplantıya geç kalmayın ondan sonra. Çok güzel bir örnek. Mesela. Yani tam olarak bu. Yükselen oğlaklara gelirsek normalde zaten çok çalışkan, işine gücüne odaklı bir burç. Hani burada da bazı fırsatları olacak ama bu ay en çok ilgilenmesi gereken konu ailesi. Yani hem kendi kurduğunuz aile olabilir hem de ebeveynleriniz olabilir. Lütfen onları hani ziyaret etmeyi, bir sıkıntıları varsa destek olmayı unutmayın. Çünkü bu ay çok fazla iş odaklı olmak da biraz aileden gelecek küslük ya da gönül koyma gibi şeyler getirebilir. Pozitif etkini özellikle mülk alım satım vesaire, taşınma gibi, tadilat gibi konular, kiralama da olabilir. Bu konularda avantaj içinde olacaklar. Kullanabilirler. Bir tek ilk 8 gün sizi de uyarıyorum. Koç dolunayı sebebiyle sinirlerinize hakim olun. Evet. Bu boynuzlular için zor bir hafta. Yani evet, boğa zorda, oğlak zorda. Hani, koç zorda. Koç zorda, doğru. Yani evet, tüm bu grupta ama zaten o boynuz sembolizmi boşuna verilmemiş değil bir şey. mi? Doğru. Çünkü mesela çok alakasız burçlar gibi görünse de koç, boğa, oğlak aslında agresif. Yani koç zaten agresif ama boğa, oğlak da bekleyip sonradan çok agresifleşen burç. Doğru. Yani o sembolizm hiç tesadüf değil. Doğru. Yükselen kova fırsatları iyi değerlendiren burçlarından biri. Kovalar için en çok önereceğim şey bu ay yani ne bulduysanız okuyun. Ne güzel. Yani çünkü çok basit görünen bir bilgi bile belki sizin kafanızda böyle havai fişekler patlattıracak. Güzel. Çok daha değişik bir ufuk açacak. Ve ayrıca bu ay araç alım satım gibi, araç özellikle diyorum, o konularda avantajları var. Böyle bir niyetleri varsa uygulamaya geçebilirler. Yakın çevrede kardeşleriyle, kankalarıyla, akrabalarıyla sorunları varsa çözmek için çok iyi bir dönem. Hatta onlardan birleşip güç almak için de iyi bir dönem. Bir de iş mülakatları. Belki mülakat sonucu bekliyorsunuz, iyi bir haber alacaksınız. Ya da başvuru yapacaksınız, yapabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken konusu seyahatler. Hiçbir şeyi son ana bırakmamak. Ay ben uçağı son 30 dakikada yakalarım dememek. Çünkü yakalanmayacak. Ya da bir resmi makamla uğraşıyorsanız evrakları vermek gibi konuları son ana sakın bırakmayın. Çünkü bir şey daha isterler, iş uzar. Yetişemezsiniz. Evet, dikkat etmeli. Ve son olarak balıklara bakarsak zaten çok yıprandınız. Tutulmadır, odur, budur. Özellikle Başak ve balıklar çok yoruldu. Bu ay daha sakin. Neyse, güzel haber. Daha sakin. Özellikle bir tüm ayın zaten neredeyse 29 günü Merkür Akrep de size destek verecek. Bu yüzden ne yapın, en çok öz değerinizle, yine siz de kendinizle ilgilenin ama şunu da tek kendinizle ilgilenmeyin. Bir yandan da biraz finansal konularda yatırımlarla ilgilenin.
Hani finansal okul yazarlığınızı geliştirin. Çünkü bu ay bereket enerjisi var Çok güzel. balıklarda. Alın köşeye bir şey atın. Bir küçük yatırım başlatın. Bir şeyler yapın. Onlar tık 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 gelme şansı vardır. Bir de özellikle bu ay yine sezgi konusunda patlama yapacak olan balıklar, yükselen balıklar. Onlara da sorabilirsiniz bu tarz konuları. Hem kendiniz için hem çevreniz için böyle bir yalan dedektörü görevi görebilirsiniz. Harika. Gerçekten. Bu konuda iyi. Ben ama finansal okuryazarlığı özellikle söylüyorum. Bir de son olarak belki başta özellikle ilk 10 günü ayın sizin canınızı sıkacak bir olay olabilir. Ama doğru şekilde bu olayı algılar ve niye benim başıma geldi Allah kahretsin demezseniz o işi yönetip inanılmaz kendinize avantajı çevirebileceğiniz, size de o kötülüğü yapan kişinin başına bir sürü şey gelebilecek, hani belasını bulacak dediğimiz olaylar gelebilir. Sakin olun, bekleyin yani. Karmaya güvenin diyorsun. Güvenin. Balıklar en çok güvenmesi gerekenler şu dönemde. Kesinlikle. Neptün balık burcunda son kez dönüyor. Yani o yüzden de aslında balıkları şöyle toplayabiliriz. Tek burç yorumu değil. Yani balık etkisinde olan kişiler daha da etkilenir ama bir de koçun ilk 5 derecesi çok etkilenir. 29 derece balıktayken hem karmik anlamda gerçekten inanılmaz hak ediş de alabilirsin. Negatif karma yaratırsan da bunun sonuçlarını görebilirsin. Bu hepimiz için, hani tüm burçlardan bağımsız söylüyorum. Neptün 29 balık etkisi 22 Ekim'de başlayacak. 26 Ocak 2026'ya kadar. Yani o kadar yoğun. Balık, Başak, İkizler, Yay, hatta genişleteyim. Negatif karma yaratmayın arkadaşlar. Pozitifini yaratırsanız çok daha iyi olur. Ve bu süreçte dini, ruhani değerlerin kötüye kullanılması. Toplumsal hassasiyetlerle insanların işte parmak uçlarına, sinir uçlarına basılması. Sahte haber, propaganda, illüzyon demektir Neptün. 29 balıkta en illüzyon halinde olacak. O yüzden bize gelen bilgilerin Ekim'den Ocak 26'ya kadar her konu olabilir. %100 doğru olup olmadığını bilemeyiz. Kontrol edelim, evet. Bu dönemde dini mesela şeyh, meyh bilmem ne o tarz kişilerin mesela nasıl yalan işler yaptığı, insanları nasıl kandırdığına dair feci haberler görebiliriz. Salgın etkisidir Neptün balık. Ama bu yanlış anlaşılmasın, böyle Covid tipi tüm dünyanın kapanacağı bir şey değil. Sadece evet salgınlar artar. Sonbaharda zaten artar ama normalden mesela ne olabilir? Daha hızlı. Ağır geçiren ya da daha hızlı bir varyant çıkabilir. Neptün sellerle ilgili özellikle ve sel, taşkın, toprak kayması gibi doğal olayların artması konusudur. Olumlu etkisi nedir? Eğer etik, yasa, kurala doğru uyuyorsanız ruhsal çalışmalarınız, sezgileriniz her geçen gün artacaktır. Ve Çok daha güzel. derinlere inmeyi seçebilirsiniz. Daha çok manayı bulmayı seçebilirsiniz. Burada tek dikkat, birinin gölgesi, kölesi olmamak. Yani onun dediği her şey doğrudur. Hayır, sorgulayın. 29 Ekim'de Merkür Yay'a geçecek. 19 Kasım'a kadar, yani retronun çoğunda orada ve Yay'da. Yay'da olduğu için evet, yüzüm tabii ki ekşidi haklı olarak. Yaylar, Başaklar, Balıklar ve İkizler ekstra dikkat. Ayın son günleri. Özellikle gaf. Yanlış söylenecek bir söz. Birine gidecek yanlış bir mesaj. Büyük bir gaz ve fanatizmle ortalığı yaktığınız bir şeyin bir anda sizi Ters zor etmesi. ya da zor duruma düşmesi. En çok da ama retroda var ya içinde. Yani günümüzde daha çok oluyor. Yanlış mesaj ya da yanlışlıkla atılan bir post. Dikkat. Aman dikkat. Ben bunu kendime not ettim. Bunu lütfen not edelim. Çünkü bu artık daha çok Kasım ayının konusu olacak. Ağzına sağlık. Teşekkür Dop ederim. dolu oldu. Sen konuşurken aklıma okuduğum kitaptan bir cümle geldi. Onunla noktalayacağım. Karma yaratmayalım diyoruz ya, Evet. devamlı. Takdiri ilahinin hayranıyım. Hepsini birden nasıl da aklında tutuyor. Çok güzel. Herkesin kulağına küpe olsun. Çok güzel. O zaten. Evet. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu sohbeti izlemeyi, dediklerinizi paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.